Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel yünlü bir ipim var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle başlarsınız. Şöyle lastiğimi başladım. Bunun üzerine modelimizi kuracağız arkadaşlar. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet. Ben videoyu çok uzun olmaması için lastiğimi önceden hazırladım. Bu lastiğin yapımı kanalımda var arkadaşlar. İsterseniz aşağıya linkini bırakabilirim. Hazır lastik, tekstil tipi lastik diye geçiyor. Lastiğimi tamamladım. Modelin ön yüzündeyiz. Modeli kurmaya başlayabiliriz. Bu model için 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Şöyle bakın 4, 4, 4, 4 diye ayarlayacağız. Sonuna 1 ilmek ekleyeceğiz. Bu şekilde yaptıktan sonra modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğim bakın şöyle yerlerini değiştiriyorum. Öndekini arkaya, arkadaki ilmeğimi de öne aldım. 2 ilmeğimi şöyle çapraz hale getirdim. Daha sonra bu 2 ilmek bir de arkasındaki ilmeği de alarak toplamda 3 ilmeği, üçünü bir aldım ve düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Aynı ilmekleri bir kez daha düz olarak ördüm. Ve şişimden çıkardım. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum burada. Daha sonrasında bir düz ilmek örüyorum. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Bakın sıradaki 2 ilmeğimi ikisini bir şöyle yerlerini değiştiriyorum bakın. Düz olan ilmeğimi öne aldım. Ters olan ilmeğimi arkaya aldım. Daha sonra bu 2 ilmek bir de arkasındaki ilmeği de alarak şöyle düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir doladım. Daha sonra tekrar düz olarak ördüm. Yani 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir düz ilmek ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Çapraz yaptım şöyle. Daha sonra bu 2 ilmeğin bir de arkasındaki ilmeği yani toplamda 3 ilmeği aldım, düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir düz ilmek ördüm. Yine bu 3 ilmekte çalışacağız. Önce ikisinin yerini değiştiriyorum. Bakın ortadaki ilmeğimi öne aldım. Bu 3 ilmeği çalışacağımız için. Daha sonra 3 ilmeğimi topladım. Düz ördüm. Şöyle tellendirmeden alırsam iyi olacak. Evet, bu 3 ilmeği topladım ve düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir kez daha doladım. Aynı ilmekleri yine düz olarak örüyorum. Sıra sonunda bayağı bir sıkı örmüşüm burada. Evet. Evet, 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Modelin birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptım. İkinci sıra arka yüzüne geçtik modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece ilmeklerimizi ters olarak örelim. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. Yani üçüncü sıra ön yüzünde modeli kaydıracağız bir ilmek. Bu şekilde devam ettim.
Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. Modeli kaydırıyoruz arkadaşlar. Bakın şu ortada tek yaptığımız düz ilmeğimiz vardı ya, ona kaydıracağız modeli. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2 ilmek düz ördüm. Şu üçünü kullanacağım şimdi bakın. Şöyle bu 3 ilmeği önce ikisinin yerini değiştiriyorum. Ortadakini öne aldım. Ve 3 ilmeği bir topladım. Düz olarak ördüm. Bir doladım. Daha sonra tekrar düz olarak ördüm. Yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir düz ilmek ördüm. Bakın bir önceki yaptığımız şu üçlü ilmeğin ortasındakini düz olarak ördüm tek. Daha sonra sıradaki 3 ilmekte çalışacağız. Ortadaki ilmeğimi öne aldım. 3 ilmeğimi bir düz ördüm. Bir doladım. Tekrar düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım burada. Bir ilmek düz ördüm. Yine kenarda ilmeklerimi değiştirdim. Önce 2 ilmeğimi, daha sonra 3 ilmeğimi topladım. Düz ördüm. Bir doladım. Tekrar düz ördüm. Kenarda 2 düz ilmeğimizi de örelim. Kenar ilmeğini de örelim. 3. sıra ön yüzünde bakın modeli kaydırdık arkadaşlar bu şekilde. 4. sıra arka yüzüne geçtik. Modelin kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk. Şu şekilde bütün sırayı ters olarak örelim. Evet, modeli bir kez kurduk arkadaşlar. Bakın modelimiz böyle devam edecek. Tabii ki ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Şimdi hemen hızlıca bir kez daha kuralım. Modelin 1. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimin önce yerlerini değiştirdim. Bakın bu 2. ilmeğimi öne aldım. Diğerini arkadan. Sıradaki 3 ilmeğimi üçünü bir alarak düz ördüm. Daha sonra bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Bir ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Bakın şöyle çapraz yaptım. İkinciyi öne aldım. Daha sonra 2 bu ilmeğin bir de arkasındaki ilmeği de alarak düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir düz ilmek ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 1. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. 2. sıra arka yüzüne geçtik. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Bu modelde arka yüzünde başka işlem yapılmıyor. İlmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz sıra sonuna kadar. 3. sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek. Şimdi modeli kaydırıyoruz. 3. sıra ön yüzündeyiz. Sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. 1. ilmeğimi arkadan aldım. 2. ilmeğimi de önden alarak şişime taktım. Daha bu 2 ilmek bir de arkasındaki 1 ilmeği de alarak toplamda 3 ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Modeli kaydırmış olduk burada. Şöyle. Bir ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin yerini değiştirdim. Yerlerini şöyle değiştirdim.
Ve 3 ilmeğimi de bir alarak düz ördüm. Bir doladım ve bir kez daha ördüm. Bir ilmek düz ördüm. Bakın model kaymış oldu. Sıradaki 2 ilmeğimin yerlerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Bu 2 ilmeğin bir de arkasındaki ilmeği aldım. Üçünü bir düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir doladım. Bir kez daha düz ördüm. Kenarda 2 düz ilmeğimiz var. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde modeli kaydırmış oldum. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Burada başka bir işlem yapmıyoruz. Modeli 2 kez kurmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça güzel ve kolay. Yapımı da kolay. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği güzel bir model. Evet. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm. Modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın model yavaş yavaş oluşmaya başladı. Şöyle harika bir model. Bir de daha önce yaptığım küçük bir parça var. Onu göstereyim hemen size. Bunu da daha önce yaptım. Yine aynı lastiği kullandım. Hazır lastik. Kanalımda var arkadaşlar. İsteyenlere linkini bırakabilirim. Videoda göstermiyorum çünkü videomuz çok uzun oluyor. Bunu da beraber yaptık. Şöyle. Modelimizin arka yüzü de bakın şu şekilde olacak. Görüntüsü böyle. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde şöyle bir görüntü olur. Kullanırsanız bu modeli. Evet, modelimiz böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve şöyle gösterişli bir model. Yapımı da oldukça kolay. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika, kullanışlı, güzel bir model. Sizler nelerde kullanacaksınız? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.